Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Mart 2025. Burada 8 çerçevelik bir kovanım var. Bir tane de petek kabartmışlardı. 9'du, onu aldım. Bunda ne işlem yapacağız? Bunda jenter setinde ana arı üreteceğim. Ana arısını kafese aldım. Tropi için kullanılan, içine işçi arıların girebildiği. Jenter de şu an kovanın içinde bir haftadır. Daha arayı hapsetmedik. Şimdi buna ne yapacağız? Bu ana arıyı arkadaşlar peteğin üzerine tropide yaptığımız gibi yavrusuzluk oluşturacağız. Çünkü bizim burada bunu başlatıcı olarak kullanacağım ben bu kovanı. Hem başlatıcı hem bitirici. Güçlü bir kovan. Bundan burada kapalı yavru, buralar komple günlük yumurta. Şimdi şu yukarıdan keseceğim. Şuradan bir yerden keseceğim. Ve kafesi buraya gömeceğim. İki taraftan da gözükecek. Ve o şekilde kovanın içine vereceğiz arkadaşlar. Getir. Evet arkadaşlar. Ana arıyı kafese aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kovana vereceğiz. Bu kovan hem başlatıcı hem de bitirici konumunda olacak. Onun için kafes iki taraftan da gözüküyor. Araya gireceğiz. Buradaki amaç, bu başlatıcı olduğu için şu an nüfus iyi. Bu kovanda en az 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıta kapalı yavru var zaten. Jenter setindeki ana arıyı hapsettiğimizde, jenter setine ana arıyı hapsettiğimizde ana arı eğer yumurta bırakır, larvaya dönüşürse o zaman bu kovanı 4 ya da 5 çıtaya sıkıştıracağız. Diğer 3 çıtayı da alacağız. Arılarını silkeleyeceğiz. 5 çıta olarak yüzüklere transferi gerçekleştirip içine gireceğiz. Hem o sürece kadar burada arı sütü üretimi duracak. Yani sütleyecek bir günlük yumurtalı yavru olmayacak. Arılar maksimum süt seviyesine ulaşacak ve verdiğimiz yüzükleri daha iyi sütleyecekler. Bu süreç şu an zaten jenteri anayı hapsetmedim. Yani bir 10-15 günü bulabilir. 15 güne kadar da bundaki yavruların çoğu sökülür. Açıklar da kapalıya dönüşür. Sonra sıkıştırdığımızda da direkt yüzükleri vereceğiz. Onlar yüzükleri yani tutturduğumuz yüzükler, yani transfer yaptığımız yüzükleri buna gireceğiz. Jenterden aldığımız. Onlar da o yüzükleri güçlü bir şekilde sütleyecekler. Yani hedef ana arı kafeste yumurta atmıyor. İçerideki sütlenecek açık larva yok. İşçi arılar zaten 8 çıta, 9 çıtaydı. 9'uncuyu aldım. O petek kabartıyorlardı. 3 çıtasını alacağım. 5 çıtaya indireceğim. Veya 4 çıtaya indireceğim. Ortaya da evet 4 çıtaya indirip 4'ünü alabiliriz. Ortaya da şeyi gireceğiz. Transfer yaptığımız yüzüklerin olduğunu gireceğiz. Sonra 1-2 gün sonra da buna hem bitirici olarak kullanacağım için 1-2 gün sonra da buna günlük yumurtalı petek gireceğim. Ama yüzükleri, yani transfer yüzüklerini, ara yüzüklerini verdikten en az 1 veya 2 gün sonra. Onu verme amacımız da kovan yalancılamasın diye. Şimdi bu transferi yaptığımız gün, eksik bilgi vermeyelim. Transferi yaptığımız gün, yani jenterden kurtçuk alıp yüzüklere buraya verdiğimiz gün, aynı gün ana arıyı da kafesiyle beraber peteğiyle arısıyla bir çıta olarak bir kenara ayıracağız. Belki bir çıta da arı veririz içine. Kenarına da ballı polenli petek gireceğiz. 3 çıta olarak onu bölme olarak bir kenara alacağız. Kovan ana arısız kalacak. Ana arısız kalınca bunlara da yüzükleri verince
Zaten başka peteklerde o süreçte ana arı kafeste olduğu için başka peteklerde de yumurta kalmadığı için hani kurtçuk kalmadığı için yüzeye çevirecekleri o şekilde çok güçlü bir ana arı üretimi olacak. Ana arı üretimini kendim için yapıyorum. Yani zaten ilk denemem Jenter setinde. Şimdi buna bir güzel de şurup da vereceğiz. Buna şurup da vereceğiz. Evet, şurubunu da verdik. Bu kovanı böyle kapatacağız. Ana arı yaklaşık Jenter'den buraya aktarım gerçekleştirene kadar kafeste kalacak. Kafesin özelliği içerisine işçi arılar girip çıkabiliyor. Eğer 8 günü geçerse transfer işlemi bu kovanda yüzük kontrolü yapacağız. Yüzük varsa bozacağız. Yani ana arı kafeste diye yüzük yapma ihtimalleri olabilir. Yüzükleri de bozduktan sonra zaten 10 ile 15 gün sonra yaklaşık ana arı transferini yani ana arı yüzük transferlerini gerçekleştireceğiz. Onu yaptığımızda da dediğim gibi ana arıyı bulunduğu kafesteki çıtayla arılarıyla bir kovana alacağız. Yanına da bir çıta, iki çıta daha koyup 3 çıta olarak onu arılıkta başka bir yere bölme olarak alacağız. Burada hem başlatıcı hem de bitirici yapmak istiyorum. Arka tarafta da bir kovanım var. Belfaxo'da. Onun da erkek arılarını kullanmak için erkek hattı olarak kullanıyorum. Şu an onda 3 çıta erkek arı hattı var. Bir tane daha girdim. 4 çıta oldu. Kat attım hatta ona. O 9 çıta falan 10 çıtaya çıktı. Bu şekilde kovanı kapatıyorum. Şimdi buna yapacağımız işlem 8 gün sonunda kovanı kontrol edeceğiz. Yüzük kontrolü var mı? Ana yüzüğü var mı? Yüzük kontrolü yapacağız. Bu şekilde kendi analarımı üreteceğim. Kıştan zayıf çıkan beğenmediğim ana arıları değiştirmek için Jenter setinde yapabilirsek, eğer kurtçuk alabilirsek kurtçuk alacağız. Ve o kurtçukları yani yaklaşık 20-25 tane deneyeceğim buraya. 25 tane falan yaparım. Bütün kovanlarıma yeter. Fazla bile gelir de. Yani belki bölme yaparım. Yeni bölmeler yaparım. Olay bu arkadaşlar. Yani başlatıcı olarak belirlediğim kovan şu an 8 çıta dolu dolu. Hatta 9 çıtaydı, bir tanesini aldık. Ana arısını kafese aldık. Ana arıyı aldığımız kafesin özelliği içine işçi arılar girebiliyor. Ana arıyı kafese alma sebebimiz, tekrar anlatıyorum. Ana arıyı kafese alma sebebimiz ana arının yumurta atımını engellemek. Var olan yumurtaların da çatlayıp larvaya dönüşüp sütlenme işinin bitmesi. Yani yaklaşık bir 8-9 gün sonra bu kovan nüfusuyla arı sütü üretme ihtiyacından vazgeçecek. Yeni doğan arılar ve içindeki nüfus arı sütü oranı yükselecek. Ondan sonra transferi gerçekleştirdiğimizde, larva transferini gerçekleştirdiğimizde buraya girerken de kovanı 8 çıtadan 4 çıtaya düşüreceğiz. 4 çıtaya düşürürken ana arısını kafesle beraber başka kovana alacağız. Yanına 1-2 çıta daha vereceğiz. Sonra arılarını silkeleyeceğiz. Güçlü, yoğun bir şekilde Jenter'den aldığımız transfer yüzüklerini gireceğiz. Güzel de bir besleme yapacağız. Varroa içinde varroa sıkıntısı da yok ama yine yaparım. Mesela şu an havalar sıcak bizim burada. Oksalik asit belki olmaz. Gündüzleri forbik asit uygulayabilirim. Yani 5'er cc, 10'ar cc şeklinde sabah verdiğimizde akşama kadar rahatlıkla buharlaşır. Gece bile zaten şu an 12-13 derecelerde Adana. Bu şekilde arkadaşlar yani ana arı üretiminde başlangıç ve bitirici, başlatıcı ve bitirici olan kovanda yaptığım işlemi sizlere bahsettim. Yaptığım işlem hakkındaki düşünce ve yorumlarınızı yazabilirsiniz yorumlara, düşüncelerinizi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı, bol bereketli sezonlar diliyorum.